Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Yine sizi yeni bir etle tanıştıracağım. Sizle beraber ben de tanışmış olacağım bu etle. Daha önce benim de hiç deneyip tecrübe etmediğim bir et var bugün. Biliyorsunuz kanalda pikanya yapmıştık birkaç kere. Yurt dışında pikanyanın en büyük rakibi olarak gösterilen tri-tip diye bir et var. Şöyle üçgen şeklinde olmasından kaynaklı tri-tip demişler buna. Türkiye'de çok fazla bilinmiyor ama yurt dışında yaşayan arkadaşlarımızın birçoğu bu eti bilirler. Yurt dışında etlerin fiyatları birazcık böyle kalitesine, cinsine göre belirlendiği için orada böyle her tip et bir şekilde değerlendiriliyor. Bizde kasaplarda birkaç fiyat baremi var. İşte sırt grubu etleri, kuşbaşılık, kıymalık gibi. O yüzden de bizde böyle etler arasında çok fiyat farkı olmadığından bu etleri bilemiyoruz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Dediğim gibi bu et çok fazla bilinen bir et değil. Özellikle Türkiye'de. Bunun nasıl çıkarıldığıyla alakalı şöyle bir video çektik. Buyurun siz onu izleyin. Bugün pişirme işinin 2 saatten daha uzun sürmesini beklemiyorum. O yüzden de şu benim kırmızı paketlerden kullanacağım. Bunun bir özelliği de biliyorsunuz böyle çok güzel bir renk veriyor ete. O yüzden de şunları tercih ediyorum. Böyle dışında çok güzel kırmızımsı bir renk veriyor. Bu kadar yeterli olacak. Kömürlerin altına her zamanki gibi 2 tane parafin tutuşturucu koyuyorum. Kömürleri bu şekilde bırakıyorum. Yaklaşık bir 15 dakika kadar sonra hazır olacak. Biz bu arada etimize dönebiliriz. Benim bunu kasabımdan alalı aşağı yukarı 10 gün kadar oldu. Çok fazla dinlendirmedim. Bu şekilde 10 gündür dinleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi sanki böyle bir bumerang gibi bir şekli var etin. Etin şöyle lifli bir yapısı var. Şu yönde gidiyor lifler. Şöyle bakın. Bu şekilde giden lifli bir yapısı var. Yani biz bunu keserken finalde bu şekilde kesmemiz gerekiyor ki yumuşak bir et yiyebilelim. Normal şartlarda bunu steak olarak keseceksiniz arkadaşlar. İlk başta bu şekilde dilimler haline getirmeniz gerekiyor ki finalde bu şekilde kesip yiyebilin. Ama ben bugün bütün halde pişireceğim. Bir böyle sulu sulu bir bakalım tadına nasıl olacak. Bugün etin şöyle biraz tadını alabilmek adına çok fazla baharatı yüklenmeyeceğim. İlk baş böyle benim temel baharatım tuz, karabiber ve sarımsak tozu. Bunu hemen hemen her ete koyarım ben. Bunlar etin lezzetini ön plana çıkardığını düşünüyorum. Çok fazla böyle lezzetine etki etmiyor. Ben her zaman yaptığım şekilde yapacağım yine. Önce bir tuzluyorum. Bu kullandığım Himalaya tozu arkadaşlar bu arada. Tuz fazla gelmesin. Çok kalın bir et bu. Yani şu an çok atıyor gibi gözüküyorum ama normal şartlarda kilo başına 16 gram minimum tuz kullanmamız lazım bu tür etlerde. Çünkü bir kısmı akıp gidiyor pişerken. Tuzumuz tamam. Bir miktar karabiber. Karabiber de tamam. Son olarak isteğe bağlı sarımsak tozu. Şöyle tahtada kalanları da etime sıyırıyorum. Bu et gördüğünüz gibi böyle bazı kısımları ince, bazı kısımları kalın. Bu tür etleri bütün pişirmenin bazı dezavantajları olur. İster istemez bu kısımlar fazla pişecek. Şu kısım az pişecek. Bunu göz önünde bulundurun. Eğer bu tür bir şey istemiyorsanız dilim dilim yapmanızı öneririm. Bizim evde iyi pişmiş seven de var. Az pişmiş seven de var. O yüzden her köşesini yiyecek adam var yani. Sıkıntı yok. Ben o yüzden bu şekilde pişireceğim. Hadi mangala geçelim artık. Yaklaşık olarak 15 dakika oldu. Şu an artık kömürlerimiz tutuştu. Şimdi kömürleri bir tarafa koyduk. Etimizi de bu tarafa getireceğiz. Birkaç dakika şöyle ızgarayı temizleyebilmem için kapağı kapatıyorum. Birkaç dakika boş yaktım. Şu an gördüğünüz gibi 180 dereceye sabitlendi mangal. Şöyle bir hemen temizliyoruz ızgaramıza. Ateşim bu tarafta. Ben eti bu tarafa koyacağım. Bu şekilde kalın tarafı ateşe yakın şekilde koyacağım ki buraları biliyorsunuz daha geç pişecek. Bu ince kısımlar daha erken. Şu termometreyi daha önce bir kere denemiştim.
O zaman çok hoşuma gitmedi. Bir daha bir şans vereceğim bugün. Şöyle etin derin bir kısmına uzaktan takip edebilmek için ben yine benim emektarı da kullanacağım. Şöyle de bunu koyalım. Bu garanti. Şöyle bir tane de etin yanına bırakıyorum. Bu da mangalın sıcaklığını uzaktan takip edebilmek için. Şu havalandırma kapağı etin üzerine gelecek şekilde şöyle çeyrek açık bırakıyorum. Ortalama 140-150 derecelerde tutmayı düşünüyorum mangalı. Bu şekilde bırakıyorum artık. Etimi mangala koydum. Bu arada ben de bir yandan yanına bir sos yapacağım. Bu sos genelde böyle lifli etlerle beraber güzel giden bir sos. Daha önce de yapmamıştık. Bugün de böyle biraz konsepte de uygun olduğu için yapalım dedim. Bu sosun adı chimichurri sos diye geçiyor. Yaklaşık olarak yarım bağ kadar maydanozu ayıkladım. 5 diş sarımsağım var. Biraz kekik kullanacağım. Yarım limon. Normalde buna yağ biberi daha iyi olur ama elimde yoktu bir tane. Şöyle çili biberi kullanacağım. Çok az sirke ve zeytinyağına ihtiyacımız var. Benim bugün elimde Frank maydanozu vardı. Bunu yapacağım. Normal maydanozla da yapabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Önce maydanozları çok ince bir şekilde doğruyoruz. Evet arkadaşlar, maydanozları çok ince ince kıymanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Şöyle kıydım maydanozları kabıma alıyorum. İkinci ana malzememiz dediğim gibi sarımsak. Yine sarımsakları da çok ince bir şekilde kıymaya çalışın. Eğer bu şekilde yapamıyorsanız ya havanda da etseniz olur. Şöyle sarımsakları da ekstra ince olarak doğruyoruz. Ve bunları da yine kabın içine alıyoruz. Şimdi sırada çili biberi var. Dediğim gibi normalde buna kapya biber kullanabilirsiniz. Benim elimde bugün yoktu. O yüzden bunu kullanacağım. Çekirdeklerini kullanmayacağım. Şimdi aynı şekilde bunları da yine küçücük küçücük doğruyoruz. Evet, biberler de tamamdır. Şimdi yarım limon sıkacağız içine. Bu sosun bir yancısı daha var arkadaşlar. Yine bu da önemli. Bu da kekik. Ben bugün birkaç çeşit kekiğim var önümde. Hatta bazılarını getirmedim. Küçükkuyu Şam Baharat'tan Gazihan kardeşim sağ olsun bana böyle bir kutu dolusu kekik yollamış. Kaz Dağları'ndan kendi topladıkları ve kuruttukları kekikleri. Hatta şöyle farklı farklı el kekiği makineyle elenmiş. Bu şekilde zahter limon kekiği yani. Bu şekilde farklı farklı yollamış. Ben bugün içlerinde böyle kokusu en hoşuma giden bir de böyle salatalara en uygun olan şu limon kekiğinden kullanacağım. Diğerleri de çok güzel kokuyor ama onlar böyle pişen etlerde. Bu limon kekiği pişen etlere pek kullanılmaz arkadaşlar. Tadı değiştiği için daha çok böyle salata ve soslar için uygundur. Tam olarak da bizim bunun için 1 yemek kaşığı limon kekiği ekledim. Gazihan kardeşime buradan teşekkür ediyorum. Almak isteyenler olursa diye aşağı linki bırakacağım. Şimdi içine yarım kaşık kadar ben balzamik sirke kullanacağım arkadaşlar. Başka bir sirke de kullanabilirsiniz. Üzüm sirkesi de olur. Ve üzerine bayağı bol miktarda kullanıyoruz zeytinyağı. Şimdi ilk etapta şöyle bir karıştırmak için bir miktar koyacağım. Daha sonradan üzerine ek yapacağız. Bu şekilde hepsini birbirine katacağız. Bu arada unutmayalım. Birazcık tuz ve karabiber sever. Çok az da karabiber. Evet, şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Hazırladığımız karışımı şöyle bir kaba alıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde karışımımız hazır. Şimdi üzerinden şöyle üzerine çıkacak kadar zeytinyağı ilave ediyoruz. Evet, bu kadar bizim için yeterli. Şöyle bir alt üst edelim. Tamamdır. Chimichurri sosumuz. Chimichurri. Söylemesi zor. Chimichurri sosumuz hazır arkadaşlar. An itibariyle tam 1 saat oldu. Şu an gördüğünüz gibi mangalımın sıcaklığı 135 derece. Etimin iç sıcaklığı 52. 58'de bitireceğiz. Evet arkadaşlar, etimiz 58 dereceye geldi. Gördüğünüz gibi 160 derece mangal. Şu an biraz arttırdım çünkü mühürleme yapacağız. Bir kontrol edelim.
Gördüğünüz gibi dışı gayet güzel kızarmış. Oradan bazı arkadaşlar çiğ zannettiğini biliyorum ama bu kömürün verdiği bir renk arkadaşlar. Bugün kömürlerimizi düşük sıcaklıklarda yaktık. O yüzden de tabii şöyle biraz üstü küllendi. Kömür birazcık kendine gelene kadar şöyle fanı açıyorum ben. Yaklaşık bir 30-40 saniyede hemen körükledik ateşimizi. Şimdi etimizi direkt ateş üzerine alabiliriz artık. Gördüğünüz gibi etin şu dışındaki kırmızılık arkadaşlar tamamen kömürden kaynaklanıyor. Yani pişmediği için değil bu. Böyle kızıl bir renk veriyor kömür. Evet arkadaşlar, etimiz tamamdır. Artık içeri geçebiliriz. Evet arkadaşlar, etimiz hazır. Şöyle gayet güzel gözüküyor. Bu arada suları da akıttık, yine pislettik ortalığı. Bir 6-7 dakika kadar dinlendirdim. Artık kesime geçebiliriz. Başta da bahsetmiştim ya arkadaşlar. Bu etin lifleri şu yönde gidiyor. Yani şöyle bakın, şöyle açtırdığınız zaman lifleri görebilirsiniz. Şu liflerin yönünü görebiliyor musunuz? Şöyle bakın. Şöyle açtırdığım zaman daha net gözüküyor. Bu tür lifli etleri her zaman bunlara dik açıyla kesmeniz lazım. Yani liflerimiz bu yönde, biz bu yönde kesmemiz gerekiyor. Şimdi aynen dediğim şekilde şuradan bismillah kesiyoruz. Arkadaşlar ne kadar sulu olduğu herhalde gözüküyordur. Gösterelim. Görüyor musunuz? Yani inan hiç sıkmıyorum yani. Gerçekten çok sulu bir et oldu. Yani bildiğin her yere de döküldü. Ama sağlık olsun. Şimdi şöyle bir parça müsaadenizle bir tadına bakalım. Bir parça müsaadenizle tadıyorum. Arkadaşlar gerçekten güzelmiş. İlk defa yedim ben de bu eti. Ama beğendim. Yani bunu yabancılar pikanyanın rakibi olarak hep sunarlar. Genellikle videolarda pikanya ile karşılaştırma yapılır. Lezzetleri yakın diyebilirim. Pikanya biraz daha bence aromatik bir et. Böyle biraz daha aroması belirgin. Bu arada size şunu göstermek istiyorum. Bakın. Etin içine bakın. Bir de dışındaki şu kırmızılığa bakın. Aslında füme yapmadık ama bu kömürün özelliği böyle bir kırmızı iz veriyor arkadaşlar. Herhalde içerisindeki odundan kaynaklı. Şöyle biraz da şu chimichurri sosu yapmıştık ya. Birazcık da bununla bir denemek istiyorum. Özellikle Brezilya ve Arjantin'de bu tür lifli etleri genellikle bu sosla beraber yerler arkadaşlar. Bir de böyle müsaadenizle tadıyorum. Şöyle anlatayım size. Bir tanesi et yemek gibi, bir tanesi etle beraber salata yemek gibi. Etten bir kaşık, salatadan bir kaşık alırsın ya ağzına. Bu sosu etin üzerine döktüğünüz zaman tamamen aynı şekilde. Tabii zevk meselesi, tercih meselesi. Özellikle böyle ekmeğin üzerinde güzel gidiyor. Daha evvelden denemişliğim vardır. Ama böyle sadece et yemeyi sevenler için belki çok hitap etmeyebilir. Zevk meselesi. Bir kere deneyin. Kötü bir sos değil yani. Bizim damağımıza uygun. Bazı arkadaşların gözleri babamı aradığını biliyorum. Ama babam bugün yok maalesef. O yüzden onu çağıramadım. Yine farklı bir et oldu arkadaşlar. Yine büyük ihtimalle Türkiye'de bir ilk. Tritip Türkiye'de hiç bugüne kadar yapıldığını düşünmüyorum. Yine yeni bir eti tanıtmış olduk. Eğer halen kanalıma abone değilseniz biz sık sık bunları yapıyoruz. Video içeriklerimizin birçoğu Türkiye'de ilk oluyor. Sizleri de kanalımıza bekleriz. Eğer abone olmadıysanız aşağıdan abone ol tuşuna basın lütfen. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.